Herkese merhaba. Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Astrolojik olarak hayatımızı çok fazla etkileyecek bir gezegen hareketi. Orada bir reform, yenilenme, değişim, yeni bir ortam, yeni bir süreç başlıyor. Finansal açıdan ülkeyi de etkileyecek olan birçok noktalar var aslına bakarsanız. Finansal konularla ilgili bir yenilenme, değişim temalarında ön planda çıkacağını görüyor olacağız bu noktalarda. Bu yüzden finansla ilgili, parayla ilgili bir probleminiz varsa buraya dikkat etmeniz lazım. Burçlarla ilgili bakarsak tüm dünyayı değiştirecek olan bir süreç var. Uranüs yükselen boğalara finansal ve para ile ilgili konularla ilgili büyük değişiklikler ve yenilikler sunacak. Ben size söyleyeyim. Değişmeniz gereken ne varsa değiştirin. Bilinciniz, bakış açınız, düşünceleriniz, inançlarınız. Çünkü Uranüs burada çok yoğun bir etki yaratacak ve bir reform yaratacak. Bunları yaparsanız çok güçlü bir bireysel bir dönüşüm yaşarsınız ve Uranüs size buradan böyle çok büyük bir kahraman yaratabilir. Hem maddi hem de manevi olarak hayatınız değişebilir. Herkese merhaba. Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bununla ilgili bir video olacak. Astrolojik olarak hayatımızı çok fazla etkileyecek bir gezegen hareketi. Aslında daha önceki dönemlerde de bahsettik ama spesifik olarak Uranüs'e yoğunlaşmamıştım. Şu anda size Uranüs'ün gözünden dünyaya bakmayı göstereceğim açıkçası. Ve 12 burcu neler bekliyor? Yükselen burçlarınıza göre nasıl etkileyecek? Bunları da konuşuyor olacağız. 12 burcun etkileşimleri tabii ki önemli olacak burada. Çünkü jenerasyon gezegenlerin geçişleri gerçekten önemli. Yani günlük burç yorumları benim için çok böyle çekici bir hali yok. Çünkü zaten gün çabuk değişiyor ya da işte ay bir gün 2 gün kalıyor bir burçta, boşlukta kalıyor falan. Ya da işte güneş 30 günde bir burç değiştiriyor falan. Bunlar tabii ki bizim için önemli veriler ama yani jenerasyon gezegenleri gibi, Uranüs gibi, Neptün gibi, Plüto gibi gezegenlerin burç değiştirmesi ya da yer değiştirmesi tabii ki spesifik bazı etkilere sebebiyet verebiliyor 12 burç açısından da bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle Uranüs Boğa burcundaydı. Uzun zamandır da parayla ilgili, finansla ilgili konuları aslına bakarsanız gündemimize getirdi. Hatta tarımda teknolojileri falan da getirmeye başladı vesaire. Biraz daha Toprak burcundaki yapı tabii ki daha maddesel ve maddi yapılarla ilgili olan bir şeydi. Ve şimdi mesela o dönemlerde dijital sanatları gördük, ETF'leri gördük, işte böyle bir yapay alan yaratıldı, orada böyle bir sürü şeyler satıldı biliyorsunuz. Enteresan bir dünyaydı ve şimdi Uranüs artık İkizler Burcu'na geçiyor ve İkizler Burcu'na geçen Uranüs yeni bir döngü başlatacak. Çünkü Boğa Burcu'nda o kadar da mutlu olmadığı bir yerdeydi. Şimdi İkizler Burcu'na kendine ait bir yerde olacak gibi düşünebilirsiniz. Uranüs'ün üst oktavı, Merkür'ün üst oktavı Uranüs. Bu yüzden de İkizler Burcu'nun yöneticisi de Merkür. Burada biraz daha ışığını gösteriyor olacak. Tabii ki tek başına burada değil. Yanında bakıyoruz ki Plüton da eşlik ediyor ona. Plüton'un da bir üçgen yaptığını görüyor olacağız. Bu da bizim için önemli çünkü Plüto Kova burcunda, İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le beraber birbirlerine açı yapıyor olmaları adeta böyle yeni bir şeyi başlatan cinsten. Aynı zamanda da Neptün'ün de Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Yani birçok şeyin değişime başladığını ya da değiştiğini gösterebiliyor. Tabii ki yaz sezonunda, 2025'in yaz sezonunda bu Uranüs bir geldi. Geldiği zaman da neler oldu? Kriptoda büyük bir yükselme meydana geldi. O 120 bin dolarları gördüğü dönem o dönem, yani Kasım'a kadarki olan süreçte. Sonra geri çıktı. Boğa burcuna retro yaptı ve döndü. Ve şimdi tekrardan artık uzun süre İkizler Burcu'nda kalacak. O dönemde yine yapay zeka çipler vesaire, işte Nvidia'nın hisselerine falan baktığımız zaman da gerçekten yukarı doğru gitmeye başladı. İşte Amazon gibi ya da büyük işte bir yapay zeka ile uğraşan şirketler, data center'lar bir anda değer kazanmaya başladı. Neden? Çünkü iletişimle ilgili bir etkileşimi. Uranüs haberleşme ile alakalı. Nereden biliyoruz? 1945'lere falan baktığınız zaman da o dönemlerde Soğuk Savaş dönemlerinin de artık başladığı süreçlerdi. Bu televizyonun yaygınlaştığı ve medyanın kurulmaya başladığı dönemlerde aslında o zaman. Şimdi o zamanki medya kuruldu ve teknoloji çok sınırlıydı ama artık hani televizyonun gündeme geliyor olması, yayılmaya başlaması ve bugünkü medyanın bu hale gelmesi gibi temaları görün. Artık medya tamamen kabuk değiştiriyor değil mi? Artık televizyonu izleyen pek insan kalmadı mesela. YouTube daha fazla izleniyor. Yani bugün bir televizyon kanalının, standart bir televizyon kanalının izlenme oranı 50 bin, 40 bin falanken YouTube'a bir video açıyorsunuz 100 bin izleniyor, 150 bin izleniyor. Ve bu aslına bakarsanız
bakarsanız çok büyük bir değişim süreciydi. Uranüs de şimdi tekrardan uzun süre sonra İkizler Burcu'na geliyor. Demek ki medyada yarattığı reform gibi, yani televizyon gibi bir cihaz hayatımıza girecek. Haberleşme cihazı, haberleşmenin hızlanması. Nereden biliyoruz bunları? Tabii ki planlar var. Yani 5G teknoloji, 6G teknolojileri, bir sürü şeyler tabii ki gündem içerisinde ve hayatımıza bir varoluş var. Çok pardon, şu telefonum aslında sessizdeydi. Ama Uranüs süreci içerisine baktığımız zaman da sistem artık bir teknolojik anlamda böyle anlayamayacağımız bir hızda ilerlemesi var. Yani biz biliyoruz ki zaten yapay zeka ilerleyecek. Biz biliyoruz ki zaten işte elektrikli araçlar artacak falan, ama biz bunları tabii ki 7-8 yıldır söylüyoruz. Ve şu andaki periyotta sanki zaten öyle olacak, hani beklentimiz zaten o gibi bir şey çıkıyor, ama uzun zamandır astrolojinin aslında öngördüğü bir şey bu. Ve bu dönemde astrolojinin diğer gördüğü bir nokta ise benim de düşündüğüm kesinlikle bu yapay zeka şirketlerinin ya da bilgisayarların, haberleşmenin farklı bir yere gidiyor olması. Yani bu artık görünenin de ötesinde. Hani bu ivme böyle bir anda 10 katı 15 katına çıkacak bir ivme ve artık farklılaşma temasına gidecek önümüzdeki bu 7 yıllık dönemde. Bu yüzden tüm dünyanın teknolojik yapısı, haberleşmesi, yeni bir medya cihazının doğuyor olması bizim hayatımızda yeni getirileri olacak. Tabii ki buna göre iş dağılımı yapanlar, atıyorum artık işte yapay zekayı belki de iş hayatına entegre edenler veya etmeyenler de ikiye ayrılacaklar. Ve yapay zekayı entegre edenler tabii ki daha iyi, daha rahat bir pozisyonda işlerini görüyor olacak. Asistanlık işleri, işte müşteri hizmetleri gibi şeyler artık neredeyse çok sınırlı hale gelmeye başlayacak. Hani belki Türkiye'de biraz daha yavaş ilerler ama Amerika'da ve dünyada zaten binlerce işçi çıkarımı meydana gelmeye başladı. Tabii ki şirketler kendini düşünüyor olacak ve bu tarz şirketlerde büyük paralar kazanarak sanki ülkelerden biraz daha kuvvetli hale de gelebilecek gibi duruyor. Yalnız Uranüs buraya geldiği zamanda da hani bu soğuk savaş zamanı işte uzaya gitmeye çalışmışlar. İşte Uranüs orada teknolojik buluşlar yapılmaya çalışması, işte Ay'a gidilmesi, roketlerin gelişmesi falan. Demek ki önümüzdeki dönemlerde de bu böyle Ay'a gitmek, uzay madenciliği, uzayla ilgili konular da biraz daha ön plana gelecek. Biraz daha böyle bir şeylerin keşfedilmesi, bilimin keşfedilmesi ya da bilimle ilgili bir şeylerin çözümlenmesiyle de alakalı bir süreç var. Çünkü Plüton'un Kova burcunda zaten. Plüton'un Kova burcunda olması iyi bir şey. Yani biraz daha sosyalizme yanaşıyor. Biraz da halkı düşündüren, halkı ilgilendiren konularla ilgili aslında bu olumlu bir dönüşüm yaratacağını da gösteriyor. Bu da ne demektir? Halk sağlığı ile ilgili olumlu gelişmeler ya da tedavilerle ilgili, yaşam ömrünü uzatacak tedaviler, işte HIV enfeksiyonu ile ilgili zaten aşıları bundan 7-8 yıl önce söylemiştim bu tarihlerde gündeme gelecek diye ve şu anda zaten çalışılıyor fazlarına. Şimdi bu tarzdaki şeylerin teknolojik olarak gelmesi ve halkın artık erişebilecek hale gelmesi, bir standartize hale gelmesi gibi bir tema var. Bu da konfor açısından aslında iyi ama zihinlerle alakalı biraz daha dikkat edilmesi gerekecek. Uranüs özellikle İkizler Burcu'ndayken çok hızlı çalışacak. Haberleşme, dijitalleşme çok hızlı olacak ve zihnin buna adapte olması tabii zor olacağı için psikiyatrik bozukluklar, psikolojik sorunlar çok problemli hale gelecek. Neptün Koç burcunda aynı zamanda. Neptün Koç burcunda aslında biraz daha harekete geçen, sportif bir yapı. Daha çok spor yapan insan göreceksiniz. Daha çok koşan insan göreceksiniz. Daha çok sağlıklı yaşayan insan göreceksiniz. Çünkü Balık burcundaki Neptün biraz daha böyle içe döneyim, işte spiritüel bir dünya yaşayayım, işte bir durayım, yavaşlayayım ya da işte bir bağımlılıklarım varsa bunların üzerine çalışayım gibi bir şeydi. Ve şimdi göreceksiniz ki artık özellikle Neptün geçti zaten. Daha fazla koşan insan, daha fazla spora giden insan ön planda oluyor olacak. Çünkü sağlık, fiziksel sağlığa çok önem verilecek. Bunlar tabii ki bir yandan iyi, bir yandan da enerjiyi dengelemek açısından önemli ama zihnini toparlayabilmek için ise spor yapmak, belki de dengeli beslenmek ve zihni belli noktada travmalardan kurtarmak, meditasyon yapmak gibi çalışmalarla dengelemek zorunda kalıyor olacağız. Uranüs aynı zamanda ülkemizle ilgili baktığınız zaman da büyük değişiklikler ve yeniliklere getireceğe benziyor. Finansal açıdan ülkeyi de etkileyecek olan birçok noktalar var aslına bakarsanız. Finansal konularla ilgili bir yenilenme, değişim temalarında ön planda çıkacağını
görüyor olacağız bu noktalarda. Özellikle İkizler Burcu'na geçecek olan bu Uranüs'ün etkileşimi olmadık yerlerden gelebilecek gelirler, dijital dünyada gelişmeler, dijital anlamda gelecek olan gelirler ve büyüme şanslarını bizim haritamıza, Türkiye'nin haritasında getiriyor olacak. Dünyanın haritasına baktığımız zaman da tabii ki ikizlerin, yani özellikle Amerika'ya baktığın zaman, Trump'ın haritasına baktığın zaman veya Avrupa'nın haritasına baktığın zaman Avrupa'nın mesela bu yapay zeka yarışında bayağı geride kalabileceğini, Çin'in çok büyük güçlenebileceğini ve Amerika'nın da böyle Çin'le yarış halinde ilerleyebileceğini aslında gösteriyor ve bu sanki Amerika ile Çin arasında, hatta Avrupa'yı da katalım içerisine, bu aralarında böyle bir soğuk savaş ama bu yapay zeka çipleri işte teknoloji açısından olacak. Bu da bu alanda tabii ki finansın ve parasal gücün de kaymasını anlatıyor olacak. Bu yüzden finansla ilgili, parayla ilgili bir probleminiz varsa buraya dikkat etmeniz lazım. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, hiçbir zaman vermiyorum ama Türkiye'de veya tüm dünyada bu tarzdaki yapay zeka, teknoloji, oyun ya da işte multimedya işleri yapan büyük, iyi, sağlam firmalara belki yatırımlar yapılabilir. İşte Nvidia gibi, Apple gibi özellikle çalışmalar yapılabilir. Apple gibi şirketlere yatırımlar yapılabilir. Mesela Neptün'ün yine Koç burcuna geçmesi, İşte Satürn'ün Koç burcuna geçmesi aslında liderlerin de gençleşmesiyle alakalıdır. Ve bugün işte biliyoruz ki Apple'ın CEO'su görevden ayrıldı ve yerine çok daha genç biri geldi. Yani daha atik, daha genç bir enerjinin de ön plana çıktığını görüyor olacağız bu süreç içerisinde. Bu Türkiye'deki şirketler içinde de böyle olacak veya siyasi liderler ve yönetimlerle ilgili olacak. O yüzden bu önümüzdeki dönem biraz daha gençleşen, daha dinamik yaşayan ya da gençleşmeye hevesi olan, dinamikleşmeyi arzulayan insanlar için bir kapı açacak ve fırsatlar sunuyor olacak. Ve buna bağlı olan şirketlerle çalışmak, yatırım yapmak o anlamda iyi olacaktır. Bu süreçlerde Türkiye'de gayrimenkul piyasası biraz böyle bir dalgalanabilir. Yani çok istediğiniz gibi şeyler alamayabilirsiniz. Ancak krediler biraz daha böyle açılırsa falan bir şeyler olabilir. Bu yüzden de ben paramı değerlendireyim ama işte bir hisseye gireyim ya da işte bir yatırım yapayım derseniz işte orada ona göre davranmakta fayda var. Ev mi alayım, hisseye mi yatırayım? Ben kendim kesinlikle hisse yatırım şu anda Türkiye piyasası için konuşuyorum. Veya dünya piyasasında da o şekilde. Yani bugün atıyorum New York'ta aldığınız bir apartmanın vergilerden çıktıktan sonra size karı maksimum %2, %3 olabilir değer artış açısından. Vergiler vesaireler çıktığı zaman ama bir fona koyduğunuz zaman da o parayı en az %10 gibi bir getiri yapacaktır ya da ortalama en azından %10'dan bahsedebiliriz. Bunları böyle düşünerek, hareket ederek, tabii ki yatırım tavsiyesi değil, bunlara bakabilirsiniz. Altınla ilgili çok sorular var. Haziran ayından sonra aslında biraz daha bu yönde bir etkileşim olacağını görüyorum. Biraz da altınla ilgili pompalanması, dolar ons seviyesinde bir yükselmesi, TL bazında zaten yükselir yani her şey. O önemli değil. Dolar bazında da altının yükselmesiyle ilgili bir döngü aslında var. O yüzden iyi değerlendirmeli bu yatırımlar sürecini aslına bakarsanız. Ve Uranüs tabii ki burçlarımıza geldikçe, yani hangi haritanızdaki hangi eve geliyorsa orada bir reform, yenilenme, değişim, yeni bir ortam, yeni bir süreç başlıyor. Anladık mı? Yani en önemli şey Uranüs'ün geldiği yer haritamızda neresiyse orada yeni bir sürecin başlangıcı. Ve bu kaçınılmaz bir şey. Atıyorum işte para evinize geliyorsa finansla ilgili konular artık değişecek, reformlaşacak. 5 güne değil, 10 güne değil ama 7 yıla yayılan bir süreçte mutlaka yenilik gelmek zorunda kalacak. Ve bu yenilikler üst üste olabilir. Veya flörtler evinize, ilişkiler evinize geldi. Hayatınıza biri girebilir, biri gidebilir. Biri gelebilir, biri gidebilir. Biri tam olacak gibi olabilir, olmayabilir. Yani böyle bir yenilik, farklı, beklenmedik, aniden gelen, aslında sizi de değiştiren, yenileyen bir ortam var. Şimdi Boğa burcundaydı ya daha önce. Mesela yükseleniz Oğlaksa 5. evinizdeyse belki ün katmıştır, tanınma haberleşme getirmiştir. Ya da işte ilişkilerle ilgili böyle bir sürü fırsatlar yaratmış olabilir. Ama aynı zamanda bunlar böyle bir yere varmamış olabilir veya yarıda kalmış olabilir, anlamsız olabilir. Ama sizi geliştirmiş olabilir. Çünkü çok da rahat bir yerde değildi. Şimdi Uranüs İkizler Burcu'na kendini geliştirdiği ve ifade ettiği bir yere geçtiği için o alanda çok güzel değişiklikler yaratabilecek. O yüzden astroloji haritanızda neredeyse Uranüs, ona göre bir etkileşim var ve bu etkileşim gerçekten de kuvvetli bir etkileşim olacak. Ve hayatınızla ilgili değişimlere açık olmak, fırsatları değerlendirmek için mutlaka bu değişimlere, yani haritanızda Uranüs nereye geliyorsa
o konularla ilgili gelişmek, kendini açmak, öğrenmek, farkına varmak, yeni adımlar atmak, kimlik değiştirmek, eski yapıdan çıkıp yeni yapıya girmek. Çünkü aslına bakarsınız biz kimlik dediğimiz, ben dediğimiz şey yok. Nasıl yok? Organlarımız, dokularımız devamlı kendini yeniliyor. Yepyeni beyin hücreleri geliyor. Yepyeni işte kalbinizin hücreleri yenileniyor. İşte mideniz yenileniyor. Devamlı yenileniyor. Bunların bir süresi var sadece. İşte biri 15 günde, biri bir ayda, biri 3 ayda, biri bir günde, neyse yani. O zaman devamlı ölen ve devamlı dirilen bir şey var içeride. Ben dedirten şey aslında beynimizdeki hafıza merkezi. Consciousness, yani conscious olduğumuz, bilinçli olabildiğimiz yer. Ya geçmişe dönük bilinç dışımıza kayıtlı olan duygular. Ve bunlara tutunup şu an o geçmişin duyguları ve inançlarıyla bugüne bakıp bir kimlik yaratma veya o kimliği hatırlama güdüsüyle yaşıyoruz. Tabii bu evrimsel olarak da böyle ama bazı şeyler işimize yaramıyor ve değişmeye ihtiyacı var. Bunu değiştirmektense aynı şeyi tekrar edip duruyoruz. İşte bunlardan çıkabilmek adına bu Uranüs'ün enerjisini kullanabilirsiniz. Çünkü hayatınızda gerçekten bambaşka bir şey getirebilir kullandığınız zaman. Aynı zamanda ne yaptığınız zaman daha iyi oluyor? Mesela Mudita uygulaması var. Bu bir reklamdır diye. Mudita uygulaması var. Çok efektif. Astroloji anlamında da haritanızı çok iyi okuyor. Ama meditasyonlar da var işin içerisinde. Siz o meditasyonu yaptıkça, yeni biri olmayı seçtikçe, yeni bir enerjiye uyumlandıkça bu sefer oradaki Uranüs'ün, Satürn'ün olumlu tarafları highlight oluyorken olumsuz tarafları baskılanmaya başlıyor. Böylelikle sanki yine dalgalı bir alan var ama ben çok daha iyi bir sörf yaptığım için o suya düşmüyorum. Veya o sörfü yapmaktan keyif alıyorum, haz alıyorum. Bu hale geliyor. Çünkü Venüs'ün sadece kötü bir etkileşimi yok. Venüs'ün aynı zamanda iyi etkileşimi var. Ya da Satürn'ün sadece kötü bir etkileşimi yok. Bu Satürn aynı zamanda iyi bir etkileşim var. Veya bazen Venüs çok iyi gibi gözükebilir ama aslında zarar verebilir. Neptün de aynı şekilde ya da diğer planetler de astrolojik terminolojide aslında iyi gibi gözüküp zarar verebilirler. O zaman da burada bilinç olarak ne yapılması gerektiğini kişi seçiyor. Yani sizin haritanız değişebilir. Nasıl değişir? Bilinci değiştirerek ve bilinç dışını değiştirerek. Bilinç dışı %95 farkına varmadığımız düşünceler. Nefes alıp veriyoruz. Çok önemli değil mi bizim için? Ya da vücudumuz belli proteinleri üretmeye başlıyor değil mi? Belli proteinler devamlı üretiliyor zihnimizde, bedenimizde ya da yediklerimizden dolayı falan. Sen bir dakika ben bunu bir sindireyim de üretilsin demiyorsun. Bunlar otonom gerçekleşen şeyler. Veya beynindeki nöronlar ölüyor, yenileri geliyor ya da öğrenmeye başladıkça nöroplastisi o yönde harekete geçiyor falan. Bunların hepsi otonom gerçekleşen bir süreç aslına bakarsan. O zaman otonom gerçekleşen sürecin de farkına varmam lazım ve bu konuda bilimsel olarak, bakın bilimsel olarak altını çizmek istiyorum. Çünkü meditasyon bazen bizim ülkemizde evet ben 5-6 yıldır bunu çok yaygınlaştırabildim. Şükürler olsun nörobilim okuduğum için zamanında. Şu anda herkes bunu konuşmaya başlıyor ama meditasyon gerçekten bilimsel anlamda çok kuvvetli bir araç. Yani bilimsel. Astroloji bilim değil ama bu bilimsel ve bilim. Yani bilginiz olsun. Bugün Oxford Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman Mindfulness Cognitive Behavior Therapy diye programlar ve PhD'ler var yani düşünebiliyor musunuz? Bu alanda adamlar çalışıyor. Dünyanın en iyi üniversitesi. Neuroscience'da bunu çalışır mı yani böyle bir şey olmasa? Tabii ki çalışıyor ve çok önemli ve değerli bir etkileşimde var. O yüzden de biliyoruz ki artık mindfulness teknikleri ya da işte 4000 yıllık, 5000 yıllık Hint kültürünün aslında biz sonradan batıya entegre ettiği bu meditasyon, yoga kültürü aslında gerçekten beyni değiştiriyor ve beyni etkiliyor ve bu bilimsel olarak kanıtlamış olduğu bir süreç. O yüzden siz yeni biri olmayı seçtikçe ya da yeni biri gibi davranmayı seçtikçe beyninize o bereketi, şansı öğretmeye başladıkça buna göre değişiyor. Talih ile şans arasında ben bir fark görüyorum. Yani kadersel talih ve şanssızlık. Nerede doğdunuz? Afrika'da mı doğdun? Ya da işte engelli mi doğdun? Ya da bir genetik bozuklukla mı doğdun? Bir kadersel talihsizlik veya talihlilik olabilir. Ama bu dünyada varoluşun seçimlerinle beraber ilerliyor. Ve yapılan çalışmalarda şansa inanıyor olman ya da şansı tetikleyecek şeyler yapıyor olman aslında seni daha şanslı hale getirebiliyor. Bu yüzden o zaman şansı aradığım zamanda da şansa odaklandığım zamanda da belli noktada atacağım adımlarla beraber eş zamanlılıklar ve şans benim hayatıma gelebiliyor. Ama burada çıkmam gereken bir zihinsel nokta var.
eski ben olamam. Çünkü eski ben olduğum için zaten her şey aynı devam ediyor. Aynı ilişkileri yaşıyorum. Aynı maddi durumu yaşıyorum. Aynı problemlerle karşılaşıyorum. Yeni benim yaratılması için benim de bir farkındalık geliştirip bu tepkileri neden verdiğimi yakalayıp nasıl yöneteceğimi bilip yeni bir versiyonu zihnime ve bedenime öğretmem lazım. Çünkü beden zihin, zihin de beden oluyor. Çünkü düşündüğün şeyler bedeninde reaksiyon. Sevdiğiniz birini düşündüğünüz zaman da kalbiniz açılıyor. Pozitif düşünüyorsunuz, rahatlıyorsunuz, beyin dalgalarınız rahatlıyor, oksitosin artıyor. Değil mi? Ama kötü şeyler düşünmeye başladığınız zaman da vücudunuz geriliyor, kortizol artıyor. O zaman benim düşüncelerim bütün bedenimi şekillendirebiliyor ve benim bedenim buradaki nörotransmitterlere ve hormonal değişikliklere bağımlılık geliştirebiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Dopaminden. Dopamin de bir bağımlılıkla alakalı değil mi? Çünkü bugün sosyal medyada baktığın zaman da kaydırma efektinden dolayı hatta hayattan keyif alamaz hale geliyoruz. Çünkü ucuz dopamine ulaştığı için beyin hızlıca ödüllere ulaştığı için artık dışarı çıkıp yeni bir şey araştırma güdüsüne gitmiyor ve ona tolerasyon geliştirdiği için artık eskisi gibi de haz vermiyor. Bu yüzden daha da fazla kaydırması gerekiyor. Yani bir hapishane içerisinde beynimizi tutuyor o sistem bizim. Çünkü algoritmalar buna göre yazılmış. Yani ben de nörobilim okurken de bunun üzerine zaten çok çalışıldı, algoritmalar üzerine ve bu algoritmalar seni sosyal medyada, ekranda ne kadar daha hooklarım, tutarım ve burada ne kadar daha çok vakit geçirmeni sağlarım ve ben ne kadar buradan daha fazla para kazanırım bunu arayışı içerisinde. Ve tabii ki zihin tolerans geliştirdikçe bütün dünyaya da farklı yönden kapılar açıyor, öyle değil mi? Yani hayattan keyif almıyorsun, mutsuz oluyorsun. Böyle olduğun zaman ne yapman lazım? Mutluluğu satın alman lazım. Nasıl alacaksın? Konsere gideceksin. Nasıl alacaksın? Tedavi göreceksin, ilaç tedavisi göreceksin. Nasıl alacaksın? İşte tatillere gitmek zorunda kalacaksınız. Yani aslında şu anda kahve içerken aldığın hazzı ve keyfi almanı bile bloklayan, biyolojik olarak bloklayan, bakın. Biyolojik olarak bloklanıyor. Beynimizdeki dopamin seviyesi aşırı tetiklendiği için pleasure yani arttıkça arkasından bu tahterevalli efekti deniyor buna. Pain artıyor bir anda. Yani ne kadar çok haz arıyorsam hazzı alıyorum. Haz aldıktan sonra düşmeye başlıyor. Baseline'im pain'e, acıya ki sonra tekrardan zevk arıyorum. Ama normalde sağlıklı dopamin, hedoni nasıl gerçekleşiyor? Bir şeyi başarmak için hazırlık yapıyorum. Sınava gidiyorum, test alıyorum, işte çalışıyorum, çabalıyorum, spora gidiyorum ve bunun sonucunu sonrasında almanın verdiği ya da o süreçte yapıyor olmanın verdiği bir haz ve keyif ve mutluluk varken sosyal medyada devamlı diye izlediğimiz ve beynimiz artık tolerans geliştirdiği bir süreç oluyor. Bu da hayattan keyif almanızı fazlasıyla engelliyor. İşte Uranüs bu noktada bu zihinleri tekrardan ayağa kaldırmanız gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden mesela o Mudita app'i uygulayarak bunların hepsini yaptığınızca her gün bir tane meditasyon yapmak ciddi anlamda değişiklikleri göstermiş. Özellikle ilk haftada sadece yapılan çalışmalarda anksiyete biraz artabiliyor. Neden? Çünkü kişi farkına varıyor aslında stresinin, problemlerinin. Ya da bir kas ağrısı gibi düşünün bunu. Spora gittiğin ham hali gibi ve yapmaya başladıkça aslında o hamlık geçmeye başlıyor. O yüzden kendinize mutlaka bir haftadan daha fazla bir süre vermeye çalışın. Her gün en az 5 dakika, 10 dakika meditasyon uygulamak mikrobiyomunuzu değiştiriyor, stres seviyenizi değiştiriyor, anksiyete seviyelerini değiştiriyor, depresyonu düşürüyor, immünolojik rahatsızlıkları dengeliyor, azaltıyor. Interleukin 6 denen pro-inflamatuar bir marker var, bunu düşürüyor. Ya bunlar bizim için çok önemli değerler. Demek ki meditasyon sadece zihinde olan plasebo efekt olan bir şey değil. Biyolojiyi de değiştiren bir şey. Daha genç olmanızı sağlıyor, daha dirençli olmanızı sağlıyor. Beyindeki bu dopamin reseptörlerini dengelemeye başlıyor. Baseline'ı dengelemeye başlıyor. Bunlar bizim için çok önemli. Yani binlerce şey anlatabilirim ben. Sabahlara kadar video çekebiliriz bu konuyla ilgili. Ama Uranüs ikizler zamanında zihninizi tekrardan elinize almanız, gücünüzü, zihninizin gücünü eline almanız gerekiyor. Ve tekrar aslında beyninizi ve zihninizi istediğiniz yönde yapılandırmalısınız. Aynı AI gibi, AI prompt yazılıyor ya. Bundan sonra şöyle davran, bunu yap, bunları istiyorum, şöyle yap, böyle yap.
Aynısını beyninize yaratmanız ve ürettirmeniz gerekiyor. Bunun en hızlı yöntemi, en sağlıklı, en güvenli yöntemlerinden biri meditasyonlara çalışmak. Bu yüzden bol bol meditasyonları hayatınıza entegre etmeye çalışın. Şimdi burçlar bazından bakalım. Anılcığım artık astroloji videosu da girdik. Biraz nörobilime kaydı ama evet, şimdi burçlarla ilgili bakarsak tüm dünyayı değiştirecek olan bir süreç var ve yükselen koçlara baktığımız zaman da Uranüs sizin 3. evinize giriyor. Ben buraya bolca notlarımı da aldım. Zihni eski kalıplarından artık asla bakarsan çıkmakla ilgili olan bir şey. 3. ev aynı zamanda benim yazdığım, çizdiğim bir yer. Aileyle ilgili konular. Bunların da değişimin, yenilenmesiyle alakalı şeyleri gidiyor. Düşünce tarzının tamamen değişmesi, iletişim biçiminin değişmesi. Belki de işte bir kitap yazmak istiyorum, yazabilirim. Ya da bir sertifikasyon var, bunları yapabilirim. Bir dil öğrenmek istiyorum, gelebilir. Ya da bir ilham gelebilir, bunları yapmak üzerine gidebilirim. Eğitim, sosyal medya ya da iş alanında böyle bir potansiyeller, güçlenme anları, değişimler, eski düşünce kalıplarından kurtulup yeni düşünce kalıplarına girdikçe bereketin, şansın artması, sağlıklı ilişkileri hayata çekmekle ilgili büyük destekler var. Aslında çok daha hızlı, çok daha efektif bir yöne doğru gidecek. Çünkü zaten Neptünle ikizler arasında da Uranüs arasında da bir sekstil denilen bir açı oluşuyor. Bu açı da zaten çok önemli. Yani değişim, yenilenme temasını anlatıyor. Bu yüzden yükselen koç olanlar kesinlikle bu dönem içerisinde bir iletişimle ilgili konuları, beyninin gücünü yerine almak, zihnini değiştirmek, dünyaya bakış açısını değiştirmek üzerine odaklanırsa ikili ilişkilerde, ailevi konularda büyük bir değişim, yenilenme sürecine gidebilecek. Yükselen boğaya bakarsak 2. evinize gidiyor yükselen boğalar. Yani yükselen boğalar finansal konular, parayı kazanma şeklinizin değişmesi, ekonomik anlamda bir yenilenme. Yine benim burada tavsiyem, genelde kadersel astrolojiye göre konuşursam, parayla ilgili olan düşünceleri görmek ya da kısır döngüleri görmek ve bunları anlamak, bunlardan özgürleşmek ve yeni bir yapı kurmak adına Uranüs sizi zorlayacak. Uranüs yükselen boğalara finansal ve para ile ilgili konularla ilgili büyük değişiklikler ve yenilikler sunacak. Bu yüzden de sahip olduklarını koruma güdüsü içerisinde olan bu enerji yerine aslında yeni bir şey koyma, büyütme, üretme temalarına giderlerse yükselen boğalar bu alanda büyük bir gelişim sağlayabilecek. Yalnız Uranüs'ün geldiği yerlerde büyük dalgalanmalar, böyle bir inişler çıkışlar, bir belirsizlikler olur. Bu dalgalanma maddi güvenlik açısından kendinizi kötü hissettirebilir. Özellikle bereketsizlikle ilgili bir bilinç varsa maalesef problem yaratır. O yüzden bunlara dikkat etmelisiniz ve riskleri bilinçli düzeyde alıp doğru adımlarla atıp abartmadan kontrollü bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Uranüs'ün para evindeyken büyük kısmetler ve şanslar getirir. Çünkü hem Neptün'le beraber sekstili var, hem Plüton'la beraber güzel bir açısı var. Bir yenilenme, değişim süreci, finans, parasal anlamda gelebilecek değişiklikler ve yenilikler açısından yükselen boğaları çok etkileyecek. Bu yüzden maddi güvenlik, maddi konular, maddiyatı geliştirmek, yatırımlar açısından güzel. Hatta dijital kazançların yolunu açabilecek. Yani artık bir mağazan varsa dijital mağazaya dönmek ya da bir börekçiysen dijital börekçi olmak. Neyse yani artık. Bu konuda da büyük bir ilerleme var. Ben yükselen boğa olsam kesinlikle ve kesinlikle parasal anlamda kendi hayatımı değiştirebilecek ne varsa yaparım. Yükselen ikizlere bakarsak bu transit doğrudan aslında 1. evinize geliyor. 1. ev ben demek, kişiliğim demek, yapım demek, düşüncelerim demek, yeteneklerim demek, yetenekleri nasıl ortaya koyduğum demek, dışarıdan nasıl algılandığım, gözüktüğümle de alakalı olan bir yer. Eski versiyonu kesinlikle artık veda etmen gerekecek. Yani eski inançlar, eski düşünceler, eski kurban bilinci senin hayatında asla çalışmayacak. Bu yüzden de bunları keşfedip yakalayıp dönüştürmek zorunda kalacaksın. Ama öyle ama böyle. Ben size söyleyeyim. Neden? Eğer ikizler yükselenizse, hatta ikizler burcuysanız ya da Merkür'ünüz falan da ikizler, ay ikizler falansa ben size söyleyeyim. Değişmeniz gereken ne varsa değiştirin. Bilinciniz, bakış açınız, düşünceleriniz, inançlarınız. Çünkü Uranüs burada çok yoğun bir etki yaratacak ve bir reform yaratacak. Yalnız bu reformlar bazen dayak ata ata gelir. Yani siz değişime direndiğiniz zaman kırılmak zorunda kalırsınız bu dönemlerde. Bu yüzden buradaki değişimleri, ani kararları, dikkat edin, ani yön değişimleri olacak mesela hayatınızda. Aniden evlilikle ilgili değişiklikler gelecek. Aniden iş hayatınızla ilgili büyük değişiklikler gelecek. Bu yüzden de direnmek yerine bu dönüşümü
Bunda da bir hayır var olabilir. Benim bir hatam var mı? Böyle bir inancım var. Atıyorum meditasyonları çalışayım. Böyle bir şeyim var mı? Bir terapi göreyim. Bak burada ben böyle hata yapıyorum. Değersizliğim var. Benim bak yokluk bilincim de var. Bunlar da tetiklendi. Ben bunları da çalışayım. Bu da oldu. Bunun üzerine gideyim ve çalışayım diyebilirsiniz. Bu gerçekten önem arz ediyor olacak. Bunları yaparsanız çok güçlü bir bireysel bir dönüşüm yaşarsınız ve Uranüs size buradan böyle çok büyük bir kahraman yaratabilir. Hem maddi hem de manevi olarak hayatınız değişebilir. Yengece bakarsak, yengeçler bilinçaltılarının uyandığını göreceğiz 12. evde. 12. ev bilinçaltı konularıdır. Bastırdığı konular, gölge taraflar, yani görmediğimiz, görmekten kaçındığımız, görmekten uzak kaldığımız anlar. Oradaki şeyler bir anda sıçrayabilir ya da geçmişe dönük bazı inançlar, travmalar gündeme gelebilir. Benzer şeyleri yaşatabilir ve onlarla yüzleşmene sebebiyet verebilir. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü bunlardan kurtulmanın, geçmişin seni zincirle tutuyor olmasının yarattığı o negatif etkileri görerek ancak bertaraf edebilecek hale geleceksin. Bu yüzden de o geçmişteki o zincirleri görmek, anlamak ve bunu çözmek adına büyük bir şansın olacak. Bu şansı iyi kullan. Spiritüel çalışmalar, meditasyonlar, terapi çok ciddi faydalar sağlar. Bir anda değiştirir hayatını. Yani o yüzden iyi bir terapiste çalışabilirsin. Klinik psikolog olsun. Yani ne olur böyle boş boş terapi yöntemleriyle çalışmayın. Gidin adam gibi klinik psikoloğa ya da psikiyatriste. Ondan sonra güzel bir behavioral kognitif terapi olabilir. Ne bilmiyorum, hangisi seviyorsanız artık kişiden kişiye de değişir. Terapiyi görün ya da bir destek alın uzmanda. Bunun yanı sıra meditasyonları da koyun. Voltran'a dönüşün diyeyim yani o anlamda. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz lazım. Genelde gizli düşmanların maskesinin düştüğü dönemde de sevgili yükselen yengeçler bu zamanlardır. Bu yüzden de gizli düşmanlara dikkat etmeli. Özellikle arkanızdan kuyunuzu kazanan insanların yüzünü görmeye başlayacaksınız. Sosyal çevreniz bu yüzden değişmek zorunda kalacak. İncineceksiniz, kırılacaksınız evet, ama bu sizin hayrınıza. Çünkü gerçekleri göreceksiniz ve artık gereğinden fazla vermemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Kontrol etmeye çalışma bu dönemde. Fark et, anla ve çözüme doğru gitmeye başla. Ve oradaki o perde arkasında attığın problemler, kaçtığın şeylerle yüzleşmeyi niyet et ki hızlı bir şekilde o dönüşüm gelsin. Sonra o dönüşümden sonra o enerjiyi kullanabil. Çünkü Uranüs oradayken bunları direnirsen bir yere varamayacaksın hayat boyunda. Yükselen aslanlara baktığımız zaman da sosyal çevre 11. eve geliyor. Burada yeni bir değişim var. Tabii kariyer evinden bazı açılar var. Yine yükselen burcunuzdan Haziran ayından sonra Jüpiter'in gelmesiyle ilgili bazı etkileşimler söz konusu olacak. Şimdi teknoloji anlamında ya da sosyal çevre anlamında bir değişim, bir yenilenmeden bahsediyoruz. Network değişecek. Sosyal çevrenize giren çıkan insanlar değişecek. Biraz daha böyle teknolojik, yapay zeka ile ilgilenen insanlar gündeme gelebilir. Veya büyük bu alanlarda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu tarz insanlarla tanışabilirsiniz. Topluluklar içinde farklı bir rol alabilirsiniz. Ki yeni kimliklere geçmek ya da toplum anlamında toplumla beraber yeni bir kimliğe geçmek anlamında bir destek var. Bu tarz insanlarla tanışmak, ikili ilişkilerle ilgili yeni fırsatlar yakalamak açısından iyi. İş hayatıyla ilgili güzel değişiklikler var. Ve eğer vizyon sahibi olursanız ve o vizyona kendinizi açarsanız, parayla da ilgili blokajları çözerseniz işiniz ve kariyerinizle ilgili çok olumlu bir desteğe sahip olabilir. Ben 11. evdeki Uranüs'ü seviyorum çünkü böyle olur olmadık insanlar hayatınıza getiriyor. Ve bu insanlar siz hayatınızda bir anahtar görevi görüyor. Bunu iyi kullanın. Hem ilişkiler, hem para, hem sağlık veya neye ihtiyacınız varsa bunlarla ilgili konularla ilgili kapıyı açar ama gönlünüz biraz daha iyi niyette olmalı. Yani insanları kullanma amacıyla gittiğiniz zaman da buna Uranüs izin vermeyecek gibi düşünün. Bunun dışında baktığımız zaman da yükselen başaklarla ilgili özellikle baktığımız zaman kariyerin alanında büyük bir değişim var. Çünkü 10. evlerine geliyor. Şimdi Merkür aynı zamanda Başak Burcu'nun da yöneticisi. Dolayısıyla zaten yönetici gezegenlerden dolayı da böyle bir etkileşim yaratacak. Klasik iş anlayışını değiştirmek, cihazları değiştirmek, yenilemek ve parasal anlamda bir değişim yaşama temasını getirecek. Hem Başak Burcu'nun hem İkizler Burcu'nun ortak yöneticisi Merkür tabii ki dolaylı yoldan burayı da etkileyecektir. Özellikle benim tanıdığım bir arkadaşım var mesela. Bir zeytinyağı fabrikası var, makinelerini yeniledi mesela, bu dönemde yenilendi. Yani daha bir hafta falan oldu makinelerin geldiği. Şimdi bak mesela bu enteresan, öyle değil mi? Yani bak, yenilik daha onun haberi yokken gelmiş yani. Ya da toplum anlamında bir imajın değişmesi, yenilenmesi, daha teknolojik bir yapıya geçmek ya da risk alman gereken bir dönem ama
planlı olmak gereken bir dönem. Çünkü kariyerde çok büyük dönüşler ve kıvrımlar olacak bu yol içerisinde. Ve bunlar tabii ki de kariyerle ilgili kişileri zorlayabilir, yorabilir. Ama Uranüs orada gördüğümüz zaman da hem kariyerde bir yenilik, teknoloji arayışı içerisine gideceğiz ve diğer fikirlere açık olacağız. İlkel yöntemlerden uzaklaşıp belki de tradisyonel yöntemleri alıp teknolojiyle iyicil yönde buluşturup bir şey sunmak gerekecek. Komple tradisyonel yöntemleri ya da düşünceyi ya da iş ahlakını kapatın, gidin işte her şeyi yapay zekaya çevirin demiyor tabii ki buradaki sistem. Bunu kullan diyor, yani bunu öyle bir kullan ki şirketini, işini ya da işinle ilgili konuları değiştir. Mesela yine 10. evinizde Uranüs varsa, bir kariyer yapıyorsanız kariyerinizle ilgili yenilik, değişim, iş değişikliği temaları ön plana gelecektir. Çünkü Uranüs geldiği yerde bir reform yaratacak, bir değişim yaratacak. Ya şirket kendi içinde bir değişime gidecek ve sen değişmek zorunda kalacaksın, ya da kendin zaten bazı eğitimler alarak değişeceksin. O da önemli ve güzel paralar kazanmak ve fırsatlarla da ilgili büyük destekler var. Toplum karşısında imajın işle ilgili değişmek, yani klasik meslek anlayışı yerine daha böyle özgür, daha böyle bağımsız bir yapı, belki de kendi işini kurmak anlamında da büyük desteklere sahip olacaksın. Yükselen Başak, mutlaka kariyerinle ilgili bu dönemi kullan. Yükselen teraziye bakarsak, valla benim yükselen terazi olsa hemen yüksek önlüme başlarım. Kendimi yurt dışına atarım eğer. Amerika'daysam, Amerika doğumluysam Avrupa'ya atarım. Avrupa doğumluysam Amerika'ya atarım. Türkiye'deysem başka bir yere giderim. Yani çünkü yeni bir felsefe, yeni bir hayat standardı görmek, yurt dışı, eğitim, yeni bir döngü, akademik kariyerler, akademik anlamda zihnimi açacak, yapacak çalışmalar, işte akademisyenlik ya da işte ben master'ımı bırakmıştım ama bir daha okuyayım ya da doktorumu bırakmıştım ama bir daha yapayım gibi şeyler. Daha özgür düşünmeye başlamak. Aslında inançların yarattığı, annemin babamın bana vermiş olduğu, dayatmış olduğu inanç kültürden uzaklaşarak kendi yapımı ve inançlarımı keşfetmem gereken de önemli bir dönem olacak. Yükselen terazi, yurt dışı, vize, İşte yüksek öğrenim, okul kazanmak, akademisyenlik, seyahat etmek, uluslararası şirketlerle çalışmak, yeni kültürler keşfetmek, bu konularda zaten ok yaydan çıkıyor. İstesen de istemesen de bunlar senin hayatında gerçekleşmek zorunda kalacak. O yüzden bunu uygula ve değerlendir. Bunlar büyük değişiklikler ve yeniliklerle hayatını getirecek olan fırsatlar olacak. Bu maddi anlamda da ikili ilişkilerle de ilgili senin hayatını destekleyeceğe benziyor. Yükselen Akrep'e bakarsak 8. evinizde gerçekleşecek bu. Biraz önce bahsettiğim arkadaşım mesaj attı dedim ya, fabrikası olan. Çok komik. Hep eş zamanlık. Yükselen Akreplere bakarsak kriz, dönüşüm ve ortak kaynaklar alanı etkileniyor. 8. evde insanlar çok korkuyor. Ölüm evi, işte bitiş evi, miraslar evi. Evet, miraslar evi. Finansal anlamda değişiklikler evi. Evet, beklenmedik miraslar gelebiliyor buradayken. Ya da beklenmedik finansal değişiklikler gelebiliyor. Tazminatlar almak zorunda kalabiliyoruz. Atıyorum işten kovuluyorsun ve tazminatını alıp başka bir yere gidiyorsun. Başta çok korkuyorsun, endişeleniyorsun ama bu sonradan özel ve güçlü bir şeye dönüşüyor. Para kazanabileceğin bir yere gidiyor. Psikolojik olarak derin çözülmeler yaşayabileceğim. Özellikle finansla ilgili konularla alakalı maddi yönden yaşadığınız problemler ve sıkıntılar varsa bunları üzerine çözmek ve dengelemek anlamında da çok önemli oluyor olacak. Dönüşümü kabul ederseniz yükselen akrepler finansal anlamda çok daha yenileyici, güçlendirici bir efekt ve etki var. Bunu kesinlikle değerlendirin derim. Finansal anlamda miraslar, beklenmedik kaynaklar, beklenmedik gelirler, İşte bir dava vardı, belki bunun kazanılmasıyla da ilgili şeyler iyi ya da ortaklaşa kazanılan paralar, eşten gelen gelirlerle ilgili büyük değişiklikler, yenilikler de gündeminizde olabilir. Bilginiz olsun. Yükselen yaylar, hakkınızdan zaten yükselen ikizler gelir. Her zaman ben söylerim yani. Eğer Venüs'ü ikizler olan biri varsa yay burcunun hakkından gelirsiniz. Çünkü yay burcu böyle gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi sever. Aynı ADHD gibi, yani böyle bir yerinde durmaktan da hoşlanmaz. Ama ikizler onun enerjisine çok rahat alışır. İlişkiler alanında büyük bir değişim var. Çünkü 7. evinize geliyor. Burası ortaklıklar evi hem de evlilikler evi teması. O zaman partnerlerle beraber ani bir değişim var. Eğer evliysek evlilikte bir reform, yenilenme, evlilikteki dinamiklerin değişmesi veya hatta belki de boşanmak, ayrılmakla ilgili temalarla karşılaşabilirsiniz. Bir özgürleşme arzusu, ihtiyacı gelebilir. Mesela değişime kapalı olan çiftler bu dönem içerisinde değişim problem yaşayacaklar ve sonu ayrılıkla bitecek. Ama değişime açıksa iki tarafta yenilenmeye, reforma, dinamiklerin değişimine ya da işte atıyorum partnerlerden biri kilolu ve yükselen yay olan diyor ki
Yani yükselen yay olan diyor ki ya kilo ver Asım diyor ya da Mehmet diyor ya da Ayşe diyor. Ayşe de Mehmet de aslında dinlemiyor, yani sallamıyor. Bu tarafta bu kişi kendisine çok daha iyi bakarak kendi seviyesini arttıracağı, kendisine daha çok saygı duyan bir partner seçme arayışına gidebilecek ve ilişkilerdeki dinamik orada bozulabilecek. Bu yüzden evliyseniz partnerinizle bu konuda bir masaya yatırıp hayatım şurada bir problem var, bunları bir değiştirelim demek gerekecek. Klasik ilişki kalıpları artık çalışmayacak. Yani eskiden beri gelen benim sözüm geçer, ben şöyle yaparım, böyle yaparım temaları çalışmayacak. Bunlar biraz artık böyle hani burama geldi dedirtip patlayabilecek. Bağımsızlık ihtiyacım çok artar. Zaten yükselen yay bağımsızlık arayan bir burç. Üzerine bir de ikizler burcundaki o değişkenlik enerjisiyle Uranüs'ün oraya geliyor olması, flörtler evlilerinde de bu kişilerin bir aktivasyon olması, bekarsa mesela iyi ilişki getirecek, flört getirecek, harika şanslar, fırsatlar getirecek. Ama evliyse artık ilişkide farklılaşmak gelecek. Bu yüzden de sağlıklı ilişki biraz problem yaratabilir. Ama ilişkide alan tanımayı öğrenirse sende veya partnerinde, o zaman daha sağlıklı bir bağ kurulacak ve çok güzel bir dengeye dönüşecek. İlişkideki sorunlar çözülebilecek, problemler çözülebilecek. Bağımlılık varsa karşılıklı, o zaman oralarda bir sorun ve toksiklik artabilecek ve artık hani kaçınılmaz bir son kopuş olacak. İlişkim yok Anılcığım benim, ne yapacağım ben? O zaman işte şanslısın. Çünkü yükselen yaylar gerçekten çok değişik ilişkilere sürüklenebilir. Hiç beklenmediği insanlarla aşık olabilir. Hiç beklenmediği insanlardan teklifler gelebilir. İlişkiler yaşayabilir. Bu konuda da çok güzel destekler var. Bunları mutlaka kullanıp değerlendirmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ve evlilikler, ortaklıklar açısından yükselen yaylar dikkatli olsunlar. Bu alanda güzel fırsatlar var ama büyük değişim istiyor. Tabii kariyer evinize kare yapıyor olacak. Buradaki sorunlar biraz kariyere de yansıyabilir. Yer değişikliklerini gündeme getirebilir. Dikkatli olun. Yükselen oğlaklara baktığımız zaman da yani artık 5. evinizden 6. evine geçiyor. Aslında biraz daha iyi. 6. ev günlük rutinlerin, iş yapış şeklinin tamamen değişmesi. Sağlık düzeninin değişmesi. Mesela artık daha sağlıklı beslenmek gibi. Ya da artık işte karbonhidrat yememek gibi. Artık daha fazla spor yapmak gibi. Mesela benim yükselenim oğlak ve ben normalde koşu yapmayı hiç sevmem. Bir şeyler oldu yani. 1-2 haftadır Amerika'daydım ben uzun süre. Ya bir şey oldu, bir şekilde yanlışlıkla koşu ayakkabısı almışım. Style'ın tarzını çok beğendim. Ondan sonra orada bir koşayım bakayım falan dedim. Dedim yani çok rahatmış aslında koşu ayakkabısıyla koşmak. Ben de hiç yani ne fark eder falan diyordum yani. Ondan sonra kimse de bana demedi yani çok şey fark eder diye. Bir anda koşmaya başladım ve hakikaten her gün gidiyorum, koşuyorum, işte daha çok kardiyo yapmaya başlıyorum falan. Diyetimle ilgili birçok şeyi biraz daha değiştiririm. Karbonhidrat zaten ben çoğu zaman azaltıyorum ama tekrar başlıyorum ara sıra. İşte biraz daha dikkat etmeye başladım. Bilmem ne yani hani bu konularda da böyle bir şey oldu. Eski düzenim sanki değişiyor gibi oldu. İşte gece erken yatmaya başladım. Özellikle meditasyonlarımı gece yatmadan önce yapıp sabah da erkenden diğer işlerimi halletmeye başladım mesela. Artık eski düzen işlemiyor yani benim için. Daha yeni bir düzen var ve daha esnek. Bu yüzden yükselen oğlaklar da aslında yeni bir düzene geçiş. Çünkü 6. ev gündelik hayat. Gündelik hayatın değişmesi, reform. Gündelik hayatta eski sistemin yıkılması, yeni sistemin gelmesi. O zaman bu ev değişimi de olabilir. Lokasyon değişimi de olabilir, ülke değişimi de olabilir veya yeni bir sistematik bir disiplin kurmak da olabilir. Bunlar da bizim için önemli. İş ortamında aynı değişimler gelebilir. Stres yönetimi bu dönemlerde önemlidir. Bu yüzden biraz daha esnek olmak ya da teknoloji odaklı çalışmak veya işte mesela iş ortamında bir şeylerin değişebileceğini bilmek ve bedene ve zihne iyi bakmak ve iyi kullanmak, belki yoga yapmak olabilir, meditasyon yapmak olabilir, iyi olabilir. Bu dönemlerde sebebi bilinemeyen hastalıklar çıkabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani çok kötü bir açı yok. Ama Uranüs buradayken sebebi bilinemeyen rahatsızlıklar, sinir sistemiyle çok alakalı. Sinir sistemine bağlı şeyler. Yani psikonöroimmünolojik hastalıklar. Bu yüzden de bunlara dikkat etmek lazım. İşte stres bazlı midede ülserler olabilir. Ya da midede ülserler varsa zaten stres bazlı ya da çözemiyorsan mide haplarını kullan. Demek ki stresle ilgili bir şeyler var. Belki bunları çözmek gerekebilir. Ya da MS ile ilgili bir problem varsa belki bunları çözmek gerekebilir. Ve bunlar da gelebilir. Korkmayın. Bunların çözümleri olacak hayatınızda. Herkesin her an sağlığıyla ilgili bir şey bozulabilir. Çünkü zaten çok fazla epigenetik olarak hayatımızı etkileyen, kontrol edemediğimiz şeyler var. Yani
Sadece meditasyon yapmak da bizi mükemmel bir sağlığa götürmüyor. Beslenme, uyku düzeni, yaşadığın kronik stres, yaşam tarzı hepsini etkileyecek ve 6. evde tabii ki büyük değişimler var ve yükselen oğlaklar aslında hem maddi yönden de değişiklikler yaşayacak. Çünkü Plüto para evinizde, Uranüs Plüton'la beraber bir üçgen yapacak. Demek gündelik hayatınızda finansal anlamda da değiştirecek şeyler var. İşte Plüton'un yanında Neptün'le beraber de böyle bir 4-6 evi aksında böyle bir etkileşim var. Bunlar da tabii ki yeni bir lokasyon, değişim, yenilenme temalarını getiriyor olacak. Bakalım, iyi değerlendirin yükselen oğlaklar. Çalışkan olarak devam edin ama mutlaka kendinizi geliştirirken de stresi de iyi yönetmeye çalışacak şeyler yapın. Yükselen Kova'ya baktığımız zaman da 5. ev. 5. evde çok güzel şeyler sizi bekliyor yükselen Kovalar. Bence aşk anlamında hayattan keyif almak, ünlenmek, tanınmak, bilinmek, başarılı olmak, hayatınıza yeni bir ilişki sokmak anlamında destekli. Çünkü Plüton etkiliyor, Neptün etkiliyor. Bu konuda iyi. Risk alma güdüsü ön plana çıkabilir. Yetenekleri ortaya koymak ön plana çıkabilir. Yeteneklerini keşfetmek anlamında, sıra dışı yetenekleri anlamak anlamında çok destekli olabilir. Evliysek çocukla ilgili ya da beklenmedik çocuklar ya da çocuğun yeteneklerini keşfetmekle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu alanda da böyle büyük bir etkileşim söz konusu. O yüzden bunları değerlendirin, kullanın derim. Yani gerçekten astrolojik olarak 5. ev, yani yükselen Kova olmak istedim ben, yani öyle söyleyeyim size şu an. Çünkü Plüton güzel etki yapıyor. Uranüs orada, Neptün oraya vuruyor. Jüpiter de gelecek, oraya vuracak falan. Yani çok güzel böyle bir etkileşimler var. O yüzden yükselen Kova ile arkadaş olun bu ara. Ya da yükselen Kova sevgiliniz varsa bilin ki size faydası da olabilir. Yeni fikirler yaratmak, parasal anlamda bir şeyleri manifestlemek açısından da uygun olacaktır. Sevgili, eş bulma ya da yetenekleri ortaya koyma açısından da sevgili yükselen Kovalar cillop gibi bir dönem. Yükselen balıklara baktığınız zaman da 4. eve geliyor. Ben 4. evde Uranüs'ü yaşadım. Arkadaşlar hiç oturmuyorsunuz oturduğunuz yerde ya. İnanılmaz bir şey. Yani bir yere taşınıyorsun, bir şey oluyor, bir yere taşınıyorsun, bir yere. Yükselen balıklar, siz bu dönem taşınma, yani 7 yıl hayatınızda çok yer değişikliği gündeme gelecek. Bilginiz olsun. Ev, aile içerisinde böyle bir yer değişikliği yaşama, hiç beklenmedik bir şekilde bir taşınmanın gerçekleşmesi. Bizim kredimiz var, hayatta taşınmayız derken bir anda taşınmayı deneyimlemek. Tabii Uranüs uzun süre, 7 yıllık bir süreç. Hani bazen tabii ki illaki taşınırız ama bu illaki taşınmalar bir kerelik değil. Enteresan oluyor. Yer değiştirmek, ülke değiştirmek, lokasyon değiştirmek, kariyerle ilgili de konuları etkilediği için kariyerle de ilgili büyük değişiklikleri sunacak. Ev almak, yatırım yapmak, gayrimenkulle ilgili konuların üzerine gitmek açısından da güzel. Geçmişi biraz bırakmak, ailevi konularla ilgili biraz yorulmak, yükselen balıkların canını biraz sıkabilir. Ama özgürleşme dönemi var. Yükselen balıklar hayatlarını gerçekten değiştirebileceği ve aslında özgürleşebileceği bir döneme doğru da ilerliyor. Bu yüzden bolca meditasyonları yapmakta olabilir. Yer değiştirmeye, ülke değiştirmeye, zihnini değiştirmeye açık kalmak bu anlamda efektif ve önemli olacaktır. Bunu da mutlaka bu yönde kullanın derim. Evet, yani 12 burca baktığımız zaman da bu böyle. Tabii ki bireysel haritalarınıza bakmak gerekir. Bizim Mudita uygulamasında da astroloji haritanıza göre neler getiriyor, neler götürüyor. Günlük ve aylık yorumları, haftalık ve aylık yorumları inceleyebilirsiniz. Bu video çıkana kadar update de yapmış olur muyuz? Şu an bir update üzerine çalışıyoruz. Herhalde önümüzdeki 1-2 haftaya biter. Artık çok daha spesifik anlamda haritanıza göre bunları da anlatıyor olacak. Mudita'yı çok geliştiriyoruz, büyütmeye de çalışıyoruz. Destekleriniz bizi sevindirir tabii ki. Çünkü Türk bir gelişim değil mi? İçerisinde astrolojiden meditasyonları, beyin dalgalarına, olumlamalara, rüya yorumlarına kadar bir sürü şeyler var. Ve biz bunları geliştirirken tabii çok uğraşıyoruz, emek ediyoruz ve gerçekten zor. Bu yüzden de desteklerinizi tabii ki bekleriz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok sık sık video çekemesem de kusura bakmayın. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onun dışında Instagram sayfamızdan da günlük olarak hikayeler paylaşıyorum, bilgiler paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Korkmayın, Uranüs'ün geldiği ya da Plüton'un geldiği bir yerde değişim kaçınılmaz bir şeydir. Hayat zaten bir maceradır. Yani oturup yatmak insanoğlu doğasına zaten aykırıdır. Tabii ki dinlenmek isteriz, rahat olmak isteriz, bir problemsiz bir hayat yaşamak isteriz. Bir dönem bir dingin olmak isteriz, sorunsuz yaşamak isteriz ama hayatta bir şey başarmak zorunda kalmasak da hayat çok sıkıcı olurdu. Bu yüzden de mutlaka bu enerjileri manifestlemek anlamında kullanın. Hangi evinize geliyorsa,
hepsini söyledim. İşte kariyer evine geliyor, para evine geliyor, birinci evine geliyor. Bu konularda meditasyon yapmak, manifestlemeye çalışmak. Mesela yükselen balık, ev almaya çalışmak, evle ilgili konuların üzerine dönüşmek, evle ilgili şeylerin üzerine gitmek ya da işte ev değiştirmek gibi şeylere yoğunlaşabilir. Veya yükselen kova, flörtler, ilişkiler, çocuk yapmak, bunlarla ilgili konuları manifestlemeye çalışabilir, öyle değil mi? Yani yükselen yay, evliliklerle ilgili konular gibi. Yani haritanızda anlattığım yerde hangi ev ise, yani işte yükselen boğa şurada diyorum, ikizler burada diyorum ya, o alanlarda manifestlemek, geliştirmekle ilgili spiritüel anlamda da esmaları kullanabilirsiniz, meditasyonları çalışabilirsiniz. Bu yönde de fırsatları yakalamaya çalışın. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.